Bir zamanlar herkesin eşit olarak başladığı oyunlarda artık para konuşuyor. Rekabetin yerini cüzdanlar, yeteneğin yerini avantaj paketleri aldı. Sessizce ve fark etmeden oyunlar adil olmaktan çıktı. Peki bu sistem nasıl ortaya çıktı ve oyun firmaları neden bu yola saptı? Bu belgeselde Pay to Win'in karanlık tarihini birlikte göz atacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma destek olmak için abone olup like ve yorum atabilirsiniz. Ayrıca katıl üyeliği alarak katılı özel içeriklere erişebilir ve daha pek çok özellikten yararlanabilir. Açtığımız oyun sunucuları, yapacağımız oyunlar ve etkinliklere öncelikli erişim hakkına sahip olabilirsiniz. Hazırsanız videoya geçelim. Yıl 2004. World of Warcraft çıkmış. Oyun dünyasında adeta bir kıyamet kopuyor. Ama oyunların genel yapısı hala klasik. Bir kere satın alırsın, sonra istediğin kadar oynarsın. Ne aylık ödeme zorunluluğu var, ne oyun içi satın alım. Oyunun içeriği senin, başarın da senin. Ama aynı yıllarda Asya pazarında farklı bir fırtına esmeye başlıyor. Özellikle Güney Kore ve Çin'de internet kafelerin altın çağını yaşadığı o dönemde oyun sektörü başka bir yana doğru evriliyor. Güney Kore'deki rekabetçi oyun kültürü free to play, yani oynaması ücretsiz modelin doğuşuna sahne oluyor. Bu model ilk başta devrim gibi karşılandı. Ne güzel işte oyun bedava diye milyonlarca oyuncu sisteme atladı. Ama işin içinde küçük bir detay vardı. Oyun için satın alımlar. İlk bakışta bu öğeler sadece kozmetikmiş gibi sunuldu. İşte o meşhur bu sadece görsel şey yalanı. Ama gerçek öyle değildi. Oyunlar başından itibaren cüzdanına göz dikmişti. Ama çaktırmıyordu. 2003 yılında çıkan Maple Story, 2002 yapımı Ragnarok Online ve kısa süre sonra gelen Gunbound gibi Asya menşeli oyunlar mikro ödemelerin ilk tohumlarını attılar. XP artışı sağlayan iksirler, özel zırhlar, nadir karakter kostümleri hepsi gerçek parayla satılıyordu. İlk başta bu sistem isteğe bağlı gibi görünse de zamanla rekabeti doğrudan etkileyen unsurları kapsar hale geldi. Oyunu kazanmak için değil, hayatta kalmak için bile ödeme yapman gerekiyordu. Bu dönemin en tehlikeli yanı mikro ödemelerin sistematik hale gelmesiydi. Oyuncular fark etmeden bir tüketiciye, daha da kötüsü müşteri profiline dönüştü. Eğlence deneyimi artık yeteneğin değil, kredi kartıyla ölçülmeye başladı. Batıdaki geliştiriciler bu modeli önce küçümsedi. Ama işin ekonomik kısmı su yüzüne çıktığında durum değişti. 2007'de ilk iPhone'un çıkmasıyla birlikte mobil oyun pazarı patladı. 2008'de açılan Apple App Store ve kısa süre sonra gelen Google Play Store yeni bir dönemi başlattı. Bu platformlarda oyunlar ücretsiz olarak sunuluyor ama içinde enerji satın al, daha fazla can al, seviye atla gibi seçenekler yer alıyordu. 2012'de Clash of Clans ve Candy Crush gibi yapımlar free-to-play sistemini resmen endüstrinin standardı haline getirdi. Ama bu oyunlar sadece ücretsiz değildi. Aynı zamanda bağımlılık yapıcı tasarım öğeleriyle doluydu. Kazanmak için değil, oynamaya devam edebilmek için ödeme yapman gerekiyordu. Sırf can hakkı bitsin diye beklerken oyuncuların sinirleriyle oynayan bu sistem mobil dünyayı bildiğin ele geçirdi. Bu sırada EA gibi dev firmalar gözünü bu pastaya dikti. Özellikle FIFA Ultimate Team bu alanda yeni bir çağ başlattı. Lootbox, yani ganimet kutusu sistemiyle oyuncular rastgele kartlar alıyor ve bu kartlarla kendi takımlarını kuruyordu. Ama işin püf noktası şuydu: kutulardan hangi kartların çıkacağı tamamen şansa bağlıydı. Gerçek parayı basan daha fazla kutu açma hakkı kazanıyor ve güçlü kartlara ulaşma ihtimalini artırıyordu. Bu basit bir oyun sistemi değil, finansal avantaja dayalı bir rekabetti. Bir örnek veriyorum. 2020'de bir oyuncu FIFA Ultimate hesabında tam $10.000 harcadığını açıkladı ve hala Lionel Messi kartına sahip değildi. Yani mesele sadece şans değil, tam anlamıyla bir ekonomik sömürüydü. Bu sistemin bir başka versiyonu NBA 2K serisinde karşımıza çıktı. Oyuncular karakterlerini geliştirmek için VC, yani oyun içi para sistemini kazanmak zorundaydı. Ama o kadar az kazanılıyordu ki oyunda ilerlemek için 100 saatlik eziyeti göze alman ya da direkt kredi kartını çıkarman gerekiyordu. Lootbox'lar sadece hileli bir ödeme yöntemi değil, aynı zamanda psikolojik bir manipülasyon aracı. 2017'de çıkan Star Wars Battlefront 2 bu sistemin geldiği noktayı çarpıcı bir biçimde ortaya koydu. Oyuncular Darth Vader gibi karakterleri açmak için ya yüzlerce saat oynamalı ya da direkt ödeme yapmalıydı. Bu durum büyük tepki çekti. EA'in bu sisteme yönelik savunması Reddit tarihinin en çok dislike alan yorumu oldu. O kadar büyük bir tepki oluştu ki iş Disney'e kadar gitti. Star Wars gibi dev bir markanın isminin bu kadar kötü anılması şirketin üst düzeylerini panikletmişti. Sonuç olarak EA sistemde geri adım attı. Ama bu adım çok geç kalınmış bir özürdü. Oyuncular güvenini kaybetmişti. Burada araya girerek size kendi topluluğumuzdan bahsetmek istiyorum. Çobanland.com.tr'ye girdiğinizde size ana sayfada öne çıkan başlıklar, güncel içerikler ve kolay erişim seçenekleri karşılıyor. Oyun ve teknoloji gündemini takip etmek için haber sayfasında istediğiniz habere girip detaylıca okuyabilir, gündemin nabzını tutabilirsiniz. Üyelik sistemimizde de topluluğun birer parçası olabilirsiniz. Profil resmine kapak fotoğrafınızı ekleyebilir, yorumlarınızda içeriklere katkıda bulunabilirsiniz.
Üstelik kendi profilinizde yaptığınız son yorumlarda görün. İçerik üreticisi ekip sayfasında ise ekibimizi tanıyabilir, her bir profilin videolarını keşfedebilirsiniz. Canlı yayına girildiğinde o yayın otomatik olarak en üstte görünür. Atölye bölümünde Steam ve diğer ürünlerimizi kategorilere ayrılmış şekilde bulabilirsiniz. Oyun meraklıları için ayrı tanıtım sayfaları var. Minecraft, Gerizmo, Terraria, Anton, Jailbreak sunucularımız sizleri bekliyor. Ayrıca Moonline Launcher açıldı. Kapalı beta sürecinde katıl üyelerine özel olarak oyun sunucularımıza erişebilirsiniz. İlerleyen süreçte herkese açık olarak Steam'de ücretsiz bir şekilde ulaşabileceksiniz. Topluluk için eğlenceli bir alan daha var. Çoban Sözlüğü. Burada fikirlerinizi paylaşabilir, yazılar ekleyebilir ve diğer kullanıcıların yorumlarına katılabilirsiniz. Ve en önemlisi 7/24 açık olan TV kanalımız. Ekip videolarını dilediğinizden izleyebilir, sinema modu ve tam ekran özelliğiyle deneyiminizi büyütebilir, ses ayarlarını yapabilir, videoları sosyal medyada paylaşabilir, özel temalarla görünümü kişiselleştirebilir ve en sevdiklerinizi favorilerinize ekleyebilirsiniz. Hadi videoya devam edelim. Lootbox sistemleri özellikle genç oyuncular için tehlikeli. Bu sistemler kumar mekanikleriyle neredeyse birebir aynı işliyor. Rastgele ödül, nadir eşya ihtimali, açıkça gelen heyecan, bunların hepsi slot makinelerinin dijital versiyonu gibi çalışıyor. İngiltere, Belçika ve Hollanda gibi ülkeler Lootbox'ı kumar olarak sınıflandırdı ve oyun içi kutulara yasal kısıtlamalar getirdi. Özellikle Belçika Lootbox sistemini tamamen yasakladı. Artık bazı oyunlar bu ülkelere özel kutusuz versiyonlar yayınlıyor. Bu yasaklar Batı'da bir farkındalık yarattı. Ancak büyük firmalar bu sistemi kolay kolay bırakmadı. Çünkü çok karlıydı. Hedef çocuklar ve gençlerdi. Ve onlar en kolay manipüle edilen kitleydi. Mobil oyunlar artık bağımsız bir sektör değil. Dev bir endüstri. Shadow of Legends, Lords Mobile, AFK Arena gibi oyunlar reklam bombardımanlarıyla neredeyse her YouTube videosunun önünde çıkıyor. Bu oyunlar yalnızca oyun değil. Birer davranış mühendisliği harikası. Açıklayayım. Günümüz giriş ödülleri zaman sınırlı etkinlikler, premium sandıklar, her bir oyuncuyu uygulamaya bağlamak için özel olarak tasarlanıyor. Ve bu sistemler sadece seni oynamaya ikna etmiyor. Seni harcamaya da teşvik ediyor. Her fırsatta bir şeyler eksik kalıyor. Seni biraz daha harcamaya itiyor. Burada balinalar devreye giriyor. Balina bir oyuna binlerce dolar harcayan oyunculara verilen isim. Geliştiriciler gelirlerinin büyük bölümünü bu oyunculardan kazanıyor. Balinalar için özel teklifler, kişisel müşteri hizmetleri, hatta bazen VIP yöneticiler bile atanıyor. Çünkü bu tek bir oyuncu binlerce sıradan oyuncudan daha fazla kazandırıyor. Çin bu sistemin ne kadar tehlikeli olduğunu fark edip 2019'da mobil oyunlarda harcama limitleri getirdi. Günlük ve aylık harcama sınırlarıyla çocukları korumaya çalıştı. Ama Batı'da hala bu konuda ciddi bir düzenleme yok. Oyuncular özgür görünüyor ama aslında paranın gücüne tutsaklar. Neyse ki bu karanlık tabloya rağmen bazı yerlerde umut ışıkları hala beliriyor. Oyuncular artık sessiz kalmıyor. Reddit forumlarında, YouTube içeriklerinde, Change.org kampanyalarında seslerini duyuruyorlar. EA, Activision ve Ubisoft gibi devler gelen tepkiler karşısında zaman zaman geri adım atmak zorunda kalıyor. 2022 itibariyle birçok ülke lootbox sistemini denetlemeye aldı. Bazı ülkelerde oyun firmaları ganimet kutularının içeriğini açıklamak zorunda kaldı. Artık bu kutudan ne çıkabilir sorusuna net cevaplar verilmesi gerekiyor. Bu saydamlık oyuncunun bilinçli tercih yapmasını sağladı. Ayrıca alternatif ödeme sistemleri de doğmaya başladı. Fortnite sadece kozmetik ürünler sunarak büyük bir başarı yakaladı. Path of Exile tüm içeriği ücretsiz sunarken sadece görsel eklentileri sattı. Bu oyunlar kazanmak için ödeme yapma anlayışını tamamen reddetti. Bu yeni model geliştiriciler için zorlayıcı olsa da uzun vadede daha sürdürülebilir. Oyuncu güveni ve sadakati kısa vadeli kazançlardan daha değerli olabilir. En azından bu oyunlar bir umut ışığı sunuyor. Aslında tam sektör biraz akıllanıyor derken yeni bir trend geldi. Web3, blockchain ve NFT ile oyunlar. Oyna kazan modelinin yeniden markalaşmış haliydi. Axie Infinity, The Sandbox, Illivium gibi oyunlar oyunculara oynarken para kazanabileceksin vaadiyle sunuldu. Ve tabii ki bu sistem de diğer sistemler gibi kısa sürede bozuldu. Önce oyuncular değil yatırımcılar kazandı. Oyun içi öğeler NFT'ye dönüştürüldü. Fiyatlar fırladı. Ama sistem sürdürülebilir değildi. Oyuncular yerine botlar çoğaldı. Kazançlar düştü. Axie Infinity birkaç ay içerisinde çöktü. Bırakın bir ekonomi profesörünü, bir oyuncu bile bu çöküşü çok rahat öngörebilirdi. Çünkü sistem oyunu değil yatırımı ödüllendiriyordu. NFT'li oyunlar oyunculuk yerine finansal spekülasyonlara alan açtı. Gerçek eğlence yerini kripto para takibine bıraktı. Oyun değil borsa simülasyonu oynanıyordu artık. Bu modelin hala savunucuları var. Ama gerçek şu ki blockchain oyunları henüz gerçek birer oyun değil. Daha çok yatırım araçları. Ve bu oyun dünyasını yeni bir tehlike anlamına geliyor. Peki bunca karmaşanın ardından gerçek oyunculuğa dönüş mümkün mü? Evet. Çünkü hala oyunlar hikaye anlatmanın, beceri geliştirmenin ve eğlenmenin güzel yollarından biri. Ve hala bu işi doğru yapan insanlar, stüdyolar ve geliştiriciler var. Ama bu dönüş bizim elimizde. Oyuncular olarak neyi kabul edip neyi etmeyeceğimizi açıkça ortaya koymamız
olmamız gerekiyor. Şeffaflık talep etmek, manipülatif sistemlere karşı çıkmak, çocuklarımızı bu düzenden korumak bizim görevimiz. Çünkü eskiden oyunlar sadece eğlenceliydi. Şimdi ise birer ekonomi, birer alışveriş sistemi, birer bağımlılık aracı haline geldiler. Bu döngüyü kırmak kolay değil ama imkansız da değil. Alternatifler var, sesini çıkaran insanlar var, direnen stüdyolar var. Neden eskiye geri dönemeyelim ki? Bu belgeselde Pay to Win oyunların nasıl ortaya çıktığına göz attık. Ayrıca Free to Play oyunlara da daha geniş bir çerçeveden bakan ayrı bir video yapmamı isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.